Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda yavru kaplumbağayı, yavru tosbiyi yapmıştım. Şimdi bunun annesini yapacağım. Anne kaplumbağayı, anne tosbiyi yapacağız. Yapımı gerçekten çok kolay. İzlediyseniz eğer düz örüyoruz sadece. Birkaç sıra artırma yapıyoruz. Bunların dışında gerçekten çok kolay. Şimdi anne tosbiyi yapacağız. Biraz fazla bir arttırmamız var ama bu da çok kolay. Sayıları belli, her şey belli. Hepsini söyleyeceğim. Öncelikle önerdiğiniz gibi yorumlarda önce neler kullanacağımı söyleyeceğim. Yeşil ip, yeşilin kodunu bir önceki videomda söylemiştim. Şimdi tekrar söyleyeyim, bir saniye hemen buldum. Yeşilin renk kodu 126. Ama siz elinizde olan yeşil ipten daha açık bir renk varsa onu da kullanabilirsiniz. Kahverengiyle daha uyumlu olacaktır. Benim elimde bu renk var, bunu kullanıyorum. Kahverengi kullanacağım. Bir de işleme için siyah kullanacağım. Gözler için de minik bir parça beyazım var. Diğerinin gözlerini işleme yapmıştım. Yani bunun gözleri beyaz iple işlemiştim ama büyük kaplumbağanın gözlerini beyazına örerek yapacağım. Bunun için de küçük bir parça beyaza ihtiyacımız var. Bunların dışında göz milimini hemen söyleyeyim. Yine buradan kullanacağım en büyük göz 12 milimlik, pardon bu küçük olmuş. Karışmış orası. 12 milimlik bir göz kullanacağım. Siz elinizde 15 veya 10 varsa onu da kullanabilirsiniz. Ya da gözünüz yoksa örerek de yapabilirsiniz. İşleyerek de yapabilirsiniz. Bunların dışında tığımı söyleyeyim hemen. Tığ 2,5 milim. Hemen odaklayayım orayı. Görünüyorsa 2,5 milim tığ kullanıyorum genelde ben bu iplere. Bunların dışında başka elyaf kullanacağız. Bunu zaten söylememe gerek yok. Şimdi başlayalım örmeye. Çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Zaten söylediğim zaman yapabilirsiniz. Bir öncekinde izlediyseniz zaten aşamaları da biliyorsunuzdur. Sırtını örerek başlayacağım. Ben bunun annesini yapacağım. Aynı bunun gibi yapacağım. Bu renkleri kullanacağım. İsterseniz siz tek renkte yapabilirsiniz. Sadece yeşil kullanabilirsiniz. Başlıyorum. Şimdi üstünü, sırtını öreceğim kaplumbağanın. Evet, şöyle açımı ayarlıyorum, yaklaştırıyorum. Kahverengimi alıyorum. Bunları böyle kenara koyayım. Evet, şimdi açımı ayarladım. Kahverengi ipimi alıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. 6 tane başlıyorum. Evet, dediğim gibi ben kahverengiyle başlıyorum sırtına. İsterseniz koyu yeşil, açık yeşil şeklinde de yapabilirsiniz. 6 tane yapıyorum. 1 Evet, 6 tane yaptım şimdi. Evet, ışık geliyordu, onu kapattım dışarıdan. Şimdi 6 tane sık iğne yaptıktan sonra isterseniz ilmek belirleyicinizi koyarak örmeye devam edin. Şimdi ilk sıra yapacağım. Her ilmeğin içine 2 tane öreceğim. İnşallah girebilirsem. Evet. Aldım çok şükür. Tekrar alayım burayı. 1 2 Her ilmeğin içine 2 tane yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 sonuncu şimdi 11 ve 12. Bakın, sıra başıma geldim ilmeği belirlediğim kısma. Şimdi evet, şimdi ikinci sıramdayım. Bir ör bir arttır yapıyorum. Sıra boyunca bir ör bir arttır. Bir tek örüyorum, bir tanesinin içine çift örüyorum. Evet, şimdi sonuncuyu yapıyorum. Şimdi 3. sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın, ilmek belirlediğim sıraya geldim. Hemen alıyorum onu. Şimdi 2 ör bir artır yapacağım. Şimdi size tarif edeceğim. Buradan sonra devam etmeyeceğim videoya. Durduracağım. Zaten sayılar artarak ilerliyor. Evet, şimdi 2 ör bir artır yapacağız bu sırayı sıra sonuna kadar. Sonra yeni sıraya geçeceğiz. 3 ör bir artır. Sonra yeni sıraya 4 ör bir artır. 5 ör bir artır. 6 ör bir artır. Böyle öre öre 15 ör bir artır olana kadar öreceğiz.
15 ör bir artırı da yapacağız. Ondan sonra düz örmeye başlayacağız. 15 ör bir artır olana kadar örelim ve videoya o şekilde devam edelim. Buraları zaten yapabilirsiniz. İlmek belirleyicinizi kullanın, kafanız karışmasın. Bunun dışında diğerini de bu şekilde çekmiştim zaten. Yavruyu da bu şekilde çekmiştim. Bunu 4 ör bir artır olana kadar örüp devam etmiştik. Bunu da 15 ör bir artır olana kadar örelim ve videoya oradan devam edelim. Evet, 15 ör bir artır sıramı da tamamladım. Şimdi buradan sonra 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 4 sıra artırma, eksiltme yapmadan öreceğiz. Ondan sonra eksiltme yapacağız. Şimdi öncelikle 4 sıramızı örelim düz bir şekilde. Oradan örmeye videoya devam edelim. Bu kısımlarda videoyu durduruyorum çok uzun olmaması adına. 4 sıramızı örelim, devam edelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Videomu durdurmuştum. En son burada 15 ör bir artır yapıp 4 sırayı örecektik. 4 sırayı tamamladıktan sonra 15 ör bir eksilt yapıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Ben buraları çekmedim zaten söyleyeceğim için. Şimdi bunları söyleyeyim, siz de yapın, kaldığımız yerden devam edelim. En son baştan söylüyorum. En son 15 ör bir artır yaptık. 4 sıra örecektik. Sonra azaltmayla devam edecektik. Şimdi 4 sırayı ördüm. 15 ör bir azalt yaptım. 2 sıra düz ördüm. Son sırada da 14 ör bir eksilt yaptım. Evet, şuna odaklayayım hemen. Tekrar söylüyorum. 15 ör bir artır ördük. Birlikte 4 sırayı örmek için videoyu durdurduk. Daha sonrasında ben buraları çekmedim, durdurdum yani. Şimdi söylüyorum. 4 sıradan sonra 15 ör bir azalt, bir sıra azaltma yapıyorsunuz. Sonrasında 2 sıra hiç azaltma eksiltme yapmadan örüyorsunuz. En sonuncu sırada 14 ör bir azalt yapıp bunu ipini uzun olacak şekilde bırakıp kesiyorsunuz. İpini biraz uzun bırakın çünkü bu kısmı örerek birleştireceğiz alt kısımla. Bunu olduğu gibi eğer bunu yapmışsanız aşamaları biliyorsunuzdur. Yapmadıysanız da zaten yine birlikte yapacağız. Alt kısmını da ördüm ben. Bu da 13 ör bir artır olana kadar örüyorsunuz. Sonrasında 2 sıra düz örüyorsunuz. Yine sihirli halkamızı yapıp 6 tane başlıyorsunuz. Her ilmeğe ikişer artırarak 12 ilmeğe ulaşıyorsunuz. Sonrasında 1 ör bir artır, 2 ör bir artır, 3 ör bir artır. Böyle ilerleye 13 ör bir artırı da yaptıktan sonra 2 sırada düz örerek karın kısmını da örüyorsunuz. Şu şekilde bunları tamamlıyorsunuz. Bunlar zaten düz olduğu için bunları tekrardan çekmiyorum. Zaten bunlarda yavru tospikte hepsini aşamalı gösterdiğim için çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Zaten söylüyorum. Eğer aynısını dediğim gibi yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi ayakları yapacağız. Ayakların 3 tanesini yaptım. Bir tanesini şimdi öreceğim. Bir tanesini birlikte yapalım. Sonra kafayı beraber yapalım ve birleştirelim. Şimdi ayağa başlayalım. Sihirli halkamı yaptım. 1 6 tane örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet, bakın şimdi hemen örmeye başlıyorum. İkişer artıra. Evet, şimdi sihirli halkamı kapattım. İlk ilmeğimin içine giriyorum. Çok sıkmışım burayı yine. Önce girin, sonra tamam, girdim. Şimdi başlıyorum arttırmaya. 12 tane olacak. Her ilmeğe ikişer tane örüyorum. 2 3 6 ilmeğim var. Hepsinin içine ikişer örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi burada isterseniz farklı bir renkte iple ilmek belirleyici kullanın. İsterseniz şu sihirli halkanın ipini kullanın. Ben genelde bunu kullanıyorum. Hemen göstereyim. Şu şekilde bakın, çok katlamadan, burayı hemen şey yapmadan arkasında bırakarak diyeyim, şöyle şu şekilde. Buradan alıyorum. Burası benim sıra başım. Bunu belirledim. Şimdi başlıyorum örmeye. 1 ör 1 artır yapacağım. 1 ör 1 artır. İsterseniz bunu da hemen söyleyeyim sayılarına. 1 ör 1 artır. Dur, şu sırayı tamamlayayım, söyleyeyim kaça kadar geleceğimizi.
Bir arttır. Evet, bir örü bir artırı tamamladım. Şimdi şu kısmı örüyoruz. Bakın. Şurayı örüyoruz. Burada 4 ör bir artıra kadar örüyoruz. 4 ör bir artıra kadar öyle örelim. Oradan devam edelim. Şimdi videomu durduruyorum. Çok uzun olmaması açısından, sıkılmamanız açısından. Zaten eğer yavru tospimi yapmışsanız buraları biliyorsunuzdur. Sadece ilmekleri fazla örüyoruz. Yani her şeyi aynı. Sadece ilmek sayısı farklı. Şimdi videomu durduracağım ben. 4 ör bir artır yapacağım ve şu kısımdan devam edeceğim. Şu çizgili kısımdan. Evet, 4 ör bir artırı tamamladım. Şimdi bakın sıra başındayım. Sıra başı burada, bakın ilmeğimi buradan çıkarmıştım. Şu netliği bir ayarlayayım hemen. Bakın o hizadan devam ettiğiniz zaman sıra başınızı bulursunuz. Ama siz her ilmekte bir taşıyorsanız zaten sıra başınızı biliyorsunuzdur. Karıştıranlar için söyledim. Şimdi şu kısımdan bakın zincirlerimin iç kısımlarından örüyorum buraları. Bu sırayı bu şekilde öreceğiz. Bu sırayı full böyle öreceğiz arkadaşlar. Sıra şeyin başına gelene kadar. Bakın ilmeğin içinden değil de sık iğnenin, niye odaklamıyor bu? İçinden değil de şu zincirin arasından gireceğiz. Arkadaki zinciri öreceğiz. Bakın öndeki zincir bu şekilde çizgi halinde kalıyor. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Arkadaki zincirin içinden öreceğiz. Öndeki zincir kalacak. Evet, bakın sıra başıma geldim. Şimdi buradan sonra bu sırayı ördüm bir sıra. 3 sıra daha öreceğim şimdi düz bir şekilde. Yani toplam 4 sıra düz örmüş olacağım. 3 sıra daha ekleyeceğim şimdi buraya. Evet. 4 sırayı tamamladım şimdi. Bakın 2 4. Şimdi 4 ör bir azalt yapacağız. Sıra başımı çektim, buraya koyacağım bunu. Bakın arkada yine bol bıraktım bunu. Şimdi 4 ör bir azalt yapacağız bir sıra. Artık azaltmaya geçtik. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane azalttım. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane azalttım. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane azalttım. 1 2 3 4. Son azaltmamı da yaptım. Şimdi tekrardan yine 4 sıra daha düz öreceğiz. Bakın 2 4 sıra ördüm, bir sıra azalttım, 2 4 sıra ördüm, bir sıra azalttım ve bitiriyorum. Şimdi 4 sıra daha öreceğim. Bir sıra 3 ör bir azalt yapacağım ve dikiş payı bırakarak, yani dikmek için biraz ip bırakıp keseceğiz. O şekilde tekrar söyleyeyim. 4 ör bir azaltı yaptıktan sonra
4 sıra daha düz öreceğiz. Hiç azaltma, eksiltme, artırma yapmadan. Sonrasında 3 ör 1 azalt yaparak ayağı bitireceğiz. Bundan 4 tane yapacaksınız toplamda. Ben ayağı burada bırakıyorum. Yani videoyu burada bitiriyorum. Ayak kısmını. Çünkü zaten söyledim. O kısmı yaparsınız. Bundan sonra yapacağınız adımlar belli. Şimdi biz kafaya geçelim birlikte. Evet, bir sıramı tamamladım bakın. Şimdi kafaya geçelim. Evet, bitirdim ve son ilmeğimin içine ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi içinden geçirdim, bitirdim. Şu şekilde ayaklarımız da hazır, 4 tane. Bunları birazdan dikeceğiz. Şöyle koyayım, karışıklık olmasın masada. Parçalarımı şöyle koyuyorum kenara. Bunu da böyle koyayım. Şimdi kafaya başlayacağız. Ve sihirli halkamızı yine yapıyoruz. 6 ilmek başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi yine her zamanki gibi başlıyoruz. Her ilmeğin içine 2 tane örüyoruz. 1, her ilmeğin içine artırma yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, 12 ilmeğe ulaştım. Her ilmeğin içine artırma yaptım. 6 ilmeğim vardı. 12 ilmeğe ulaştım. Şimdi yine ilmek sıra başımı belirliyorum. Bir ör bir artır yapacağız. Şöyle anlatayım. Bunun da sayılarını söyleyeyim size. Videoyu durdurun, örün. Şöyle bunu 6 ör bir artıra kadar öreceğiz. 6 ör bir artırı da öreceğiz. Sonrasında yaklaşık bir 10 sıra düz öreceğiz. Evet, 6 ör bir artır yapalım. 10 sıra düz örelim. Sonra göz yapımı ile devam edelim. Evet, kafayı 6 ör bir artır yaptım. 10 sıramı ördüm. Göz yapımına geçtim. Gözün bir tanesini yaptım. Ben bu kez renkli göz kullanmaya karar verdim. İsterseniz siyah da kullanabilirsiniz. 12 milimlik bir göz. Şimdi diğer gözü birlikte yapalım. Öncelikle beyaz ipimizi alıyoruz. Hemen bir sihirli halka yapalım. 6 ilmek başlayalım. Dört, 5 ve 6. Altı tane başladım. Şimdi burada ilmek kaydırma yapacağım buraya. Hemen girebilirsem, yine çok çektim ipimi. Benim en zorlandığım kısım burası. Hemen takayım. Evet, ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir sıra her ilmeğin içine 2 tane örüyorum arkadaşlar. 2'şer tane her ilmeğin içine örüyoruz. 6 ilmeğimiz 12 çıkıyor. Evet, 12 oldu bakın. Yine ilk ilmeğin içine ilmek kaydırma yapacağım. Bir zincir çekiyorum ve şimdi gözü takacağım. Tam ortasına gözü takıyorsunuz.
gözü tutamıyorum. Evet bakın şimdi gözü yerleştirdim. Burada bitmedi. Şimdi gözü yerleştirdikten sonra şu şekilde bakın ilmeklerin içine örmeye devam ediyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Her ilmeğin içine. Alta gelene kadar yapacağım. Bir tane daha yapıyorum bakın. Sonda 2 ilmek falan kalıyor bakın. 2 ilmek kalıyor. Bir zincir çekiyorum ve dikiş payı bırakacak şekilde ipimi kesiyorum. Sihirli halkanın ipini de kesiyorum. Sıktırıp gözlerimi kaldırıyorum şimdi. Şimdi hemen taktığım yeri göstereyim size. Bunu kaldıralım. Bakın alt taraftan sayalım. Üstten biraz arttırmalar var, karışabilir. Alt kısımdan 1 2 3 4 sıra saydım. 4 sıra bakın. 4 sıradan sonra 5 ile 4'ün arasına taktım gözümü. Herhangi bir yere takın bakın. Arka kısım burası ilmek sıram. Tam karşısına şöyle çaprazına bakın. Şu kısma taktım. Aradan şöyle tam taktığım yerden bakın. Şöyle koyduğunuz zaman 2 ilmek gidiyor zaten. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek bu tarafa da diğerini takıyorsunuz. Şu şekilde. 10 çok oluyor. Durun bakın. Arada 6 tane bırakacağız. 2, 4, 6. Şuraya takıyorum bunu da. 6 tane sayın. Diğerini de hemen oraya takın. Bakın şu şekilde. Dikerken buralarda yerleşeceği için bu şekilde durmayacak. Şimdi dikeceğiz. Orayı da göstereceğim nasıl dikeceğimizi. Arada bakın kaç ilmek kaldı? 6 tane saymıştım ya arada. Şöyle diktiğimiz zaman arada 2, 4 tane ilmek kalıyor. Yani 4 sıra kalıyor. 4 tane ilmeğimiz kalıyor. Şöyle yandan baktığımızda. Böyle tutun böyle. Yani bakın ilmek başımız burada. Hiç önemli değil. O zaten bu yuvarlak olacağı için isterseniz şuraya da takabilirsiniz gözü. Bittiği zaman zaten arka tarafı da belli olmayacak. Sıra başı da belli olmayacak. Şimdi dikmeye geçelim. O yerlerini gösterdim size. İğnemizi alalım. Öncelikle bir gözlerimizi kapatalım. Önce dikeyim sonra gözleri kapatacağım. Çünkü takılıyor bu şekilde. İlk önce bunu dikeceğim. Nasıl dikeceğimi hemen gösteriyorum. Şunu ekleyelim de. Evet şimdi bakın buradayım. Şuradan giriyorum hemen. İlmeklerin içinden geçe geçe. Bakın hemen yandaki ilmeğin içine geçtim. Aynı yere girdiğim yerde çıkıyorum. Alt kısımdan. Yandaki ilmeğin içine geldim. Geri alttan hemen çıktım. Şurada bir sıra şöyle ilmek kaydırma yapmıştık ya. Onları o kısımlardan dikeceksiniz. Şöyle iki kanadını da alıyorum. İlmek kaydırma yaptığım kısmı. Bakın o uçlar kayboldu. O keskin yerler. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Şöyle arka taraftan şimdi girerken bakın ilmeğimi arkadan girdim. Şu iki öndeki ördüğümü alıyorum. Ve tekrar aynı geldiğim yerden alttan yeşilden çıkıyorum. Ay odaklama gitmiş. Neyse olsun. Şimdi bir daha göstereyim. Şunu odaklayayım. Şimdi diğerine geldim. Bakın giriyorum. Şöyle ikisini alıyorum. Bakın aldım ikisini. Tekrar şuradan çıkmıştım. Bakın oradan tekrar giriyorum. İpler karıştı.
Şöyle geçtikten sonra da alabilirsiniz şu ikiyi. Eğer öyle zorlanıyorsanız. Öyle de göstereyim. Bakın şöyle şuradan girdim. Yeşilden. Görüyor musunuz? Evet, net şu an. Şu 2'de sıra. Bunları aldım. Tekrar bu kısımdan çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Her ilmeği dikiyorum bu şekilde sırayla. Diğerini de aynı şekilde dikeceğiz. Gözümü daha sabitlemediğim için arkaya geliyor biraz. Şimdi bunu halledeceğim. Bakın göz tamam, bir tanesi. Tamam, biraz çekiştirin şöyle. Tamam, bunu buradan hemen bakın bu şekilde oldu arka kısmına. Şu şekilde düğümlüyorum ben. Bir ilmeğin içine giriyorum. Böyle içinden geçirip düğümlüyorum. Bir kez daha yapacağım bunu. Düğümledim ve kesiyorum. Şimdi hemen bunu sabitleyeyim buraya. Tamam. Bakın bu tamam. Diğerini de aynı şekilde dikeceğim şimdi. Bu kısımda durduracağım arkadaşlar. Bir tanesini gösterdim zaten. Gözü bakın şu şekilde dikiyorsunuz. Şu az olan kısmı, örmediğimiz kısmı böyle hafif çapraz duracak. Çok hafif bakın. Diğerinde öyle duruyordu ama dikerken orayı hafif düzeltiyorsunuz dikerken. İlmekleri üst kısımlarını aldığınız için zaten bir yuvarlak oluşuyor. Tamam. Burayı dikelim. Buradan sonra şeyle devam edelim. Azaltmayla devam edelim. Evet, gözler tamam. Şimdi bakın bu şekilde. Ben yeşil yaptım. İsterseniz farklı renkte de sade siyah da yapabilirsiniz. Şimdi azaltmaya geçiyoruz burada. Sıra başım şurası bir ilmek sökülmüş. Onu yapayım. En son burada 6 ör 1 artıra kadar örmüştük. 10 sıra örmüştük. Şimdi azaltmaya geçiyoruz. Buradan sonra 6 ör 1 azalt şeklinde devam edeceğiz. Hemen sıra başımı şu beyazla belirleyeyim, net olsun. Kafanız karışmasın. Bunu buradan çıkarayım. Sıra başımı belirledim. 6 ör 1 azalt yapacağız. Altı ör yaptım, bir azalttım. Evet, şimdi 6 ör 1 azalt pardon 6 ör 1 azalt sıramı tamamladım. Bundan sonra bir sıra düz öreceğim. Sonra yine 5 ör 1 azalt yapacağım. Bir sıra düz öreceğim. 4 ör 1 azalt yapacağım. Bir sıra düz öreceğim. Orada buluşalım. 4 ör 1 azalt yapalım. Bir sıra örelim. Sonrasında 3 ör 1 azalt yapacağız. Onu da orayı da söyleyeyim. Ondan sonra belli bir sıra düz öreceğim. Evet, şu kısmı fazla doldurmayacağız. Sadece şu kısmı dolduracağım biraz. Şurayı boş bırakacağım. Biraz daha koyacağım. Buraya çok boş oldu böyle de. Evet, tamam, yeterli oldu.
Şimdi burada bakın şu an yandayız zaten. Yan katladığımız zaman şu kısmı şöyle. Sıra başımız zaten yan tarafa denk geliyor. Denk gelmiyorsa eğer sıra başına kadar örün, buraya kadar. Hatta birlikte örelim, oradan devam edelim. Belki siz gözleri bir yan tarafa taktıysanız belki sıra başınız farklı bir yere kaymıştır. Evet, şimdi şu kısma kadar öreceğim. Sizin kaç, belki 2 ilmeğiniz ya da 5 ilmeğiniz hiç fark etmez. Sayısı hiç önemli değil. Şu kısma kadar örelim. Neredeyseniz oraya kadar gelin. Evet, bir tane daha yapacağım. Tam yanda olmam gerekiyor. Bakın şimdi tam yandayım. Şimdi şuradan bakın sıradaki ilmeğimi alıyorum. Karşı taraftan da tam karşısındaki ilmekle birleştirip ikisini bir örüyorum. Yani burayı kapatacağız arkadaşlar. Dikerken kolaylık olması açısından burayı kapatıyoruz. Evet, ilmeklerimizi karşılıklı örüyoruz. Bakın buradaki ve arka kısımdaki ilmekle birlikte sırayla örüyorum. Evet, son bir tane daha kaldı, onu da ördüm. Bir zincir çekiyorum ve burayı kesiyorum. Bakın burası tamam. Kafamızda tamam. Kaşlarını ve ağzını en son yapıyoruz. Eğer bunu izlediyseniz. Onu en son yapıyoruz. Şimdi bütün parçalarımız tamam. Bakın hepsi tamam. Bu sırtı, bu karnı, bu ayakları, bu da kafası. Şimdi buradan kahverengi ile birleştireceğim, biliyorsunuz. İp bırakmıştım uzunca bir. Düğümlemiştim. Bunu açıyorum. Şimdi birleştirmeye geçelim. Hemen buradan. Evet, şimdi birleştirmeye başlayalım. İlmeğimi taktım şimdi. Burada bakın ilmek kaydırma yapmıştım. Son kısımdan diğer, bakın bu kestiğim, göbeği kestiğim kısımdan ikisine şimdi birleştireceğim. Bakın dış kısmını dış tarafa denk getiriyorsunuz. Buradan ilmeğime girdim, en baştaki ipimden sonraki. Buradan da en baştaki ilmeğe giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Sıradakine girdim. Buradan da sıradakinin içine giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde kafayı koyacağımız yere gelene kadar öreceğiz şimdi. Oraya geldiğimde tekrardan söyleyeceğim yerini. Evet, bu şekilde örüyoruz. Evet, ilmek atlamamaya dikkat edin. Açıklık oluşmasın. Eğer uzun ip bırakmadıysanız kahverengi ipinizi tekrar bağlayabilirsiniz. Çok da sıkmadan örerseniz görünüyor değil mi? Hay, odaklamamış. Pardon. Bakın bu şekilde birleşiyor bu kısım. Daha öreceğiz biraz daha.
Evet, bakalım hemen. Tam bak şu hizada takip edin. Tam ortası burası. Şimdi buraya takabiliriz. Şöyle göstereyim yerini, göz kararı siz de koyun oraya. Bakın buradan başladım. Şu an tam karşısı şurası oluyor. Bakın. Takip ederseniz 2, 4, 6 ilmek falan bir boşluk var. Burada şey yapacağız hemen. Buna bir zincir çekeceğim buraya. Tekrar örüp durun. Sıkıca öreceğim burayı. Biraz sıkacağım bu sık iğnemi. Bir zincir çektim ve ilmek kaydırıyorum. Bütün ilmeklerimi geçiriyorum. Çünkü iğne ile devam edeceğiz. Şimdi sıkıştırıyorum. Evet. Şimdi iğnemi takacağım burada. İsterseniz kafayı şurada yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hiç doldurduğunuz zaman zaten hiç belli olmuyor. Neresi başlangıcı, neresi sonu. Göz kararı yerleştirebilirsiniz. Sayıları çok da önemli değil. İsterseniz başlarken yerleştirin oraya. Hiç fark etmiyor doldurduktan sonra. Bakın mesela bu hiç fark ediyor mu? Mesela kafası şurada olsa ayakları ona göre olurdu. Arka kısmı mesela hiç belli bile değil bakın. Baş kısmı olduğu. Yani dikmeye başladığımız kısmı olduğu. Şimdi şu an buradayım bakın. Bunu şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Böyle ters gelecek şekilde sırt kısmına. Şuradan en son ördüğüm sık iğnenin içine, pardon, şöyle alttan gireceğim. En alttan yeşilden bakın. En son bunu örmüşüm. Bunun içine girdim. Geçtim içinden. Sıktırdım. Bundan en baştan bakın. Şöyle en baştan ilmeğimi geçiriyorum. Bu araya girecek zaten bu şekilde. Yine en üstten de en son ördüğüm ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğin içine giriyorum. Kafadan da sonraki ilmeğin içine giriyorum. Birazdan sıktırdığımız zaman hiç belli olmayacak. Bak şöyle çektiğiniz zaman hiç belli olmuyor zaten. Sonraki ilmeğin içine giriyorum. Üstten de aynı şekilde sonraki ilmeğe girdim. En üstten de aynı yapacağım. Bu şekilde aynı ördüğümüz gibi sırayla burayı dikiyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Nasıl ki karşılıklı örüyorsak ilmekleri birleştirip, bunda da karşılıklı sadece araya kafanın o son sıradaki sık iğnelerinin içinden geçerek dikiyoruz o kısmı. Bakın sonraki sık iğnenin içine girdim. Buradan da aynı şekilde sonraki sık iğnenin içine giriyorum. Bakın belli olmuyor zaten sıktırdığınız zaman, kahverengi de olsa. Şu kafanın ipi. Bakın çektiğiniz zaman hiç belli olmuyor. Zaten bunu da böyle dikeceğimiz için burası hiç belli olmayacak zaten. Tamamen oturacak o zaman. Şimdi sadece bu gövdeden çıkmış olma görüntüsünü vermek için bu şekilde yapıyoruz bu kısmını.
Bakın bitti ama şurada son bir tane yandan bir ilmek daha dikeceğim. Garanti olsun. Çıkma payı olmasın hiçbir şekilde. Sonra bir sıra daha şöyle yandan 2 sık iğnemi karşılıklı olacak şekilde dikip burayı kapatıyorum. Şöyle bir tane daha geçireceğim, oradan düğümleyeceğim burayı ama ipi kesmiyoruz. Birleştirmeye devam edeceğiz bu iple. Bakın şöyle düğümümü yaptım. Evet, şimdi bakın en son bir ilmekten pardon, sık iğnemin içinden geçirmiştim iğnemi ve düğümlemiştim. Şimdi bakın yine içinden geçtim ve bir ilmek çıkardım oradan. Bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar birleştirmeye devam ediyoruz buradan. Önemli olan şu, burada birleştirmeler arkadaşlar. Kafayı buraya ters dikin. Eğer kafayı buraya düz dikerseniz şu görüntü değil de tam tersi olur. Bittiğinde çünkü bu şekilde kafayı dikeceğiz buraya. Şu görüntüyü oluşturacağız bakın. Nerede o? Görünüyor mu? Evet. Evet, şimdi birazcık boşluk kaldı bakın, şu kadar. Şimdi buradan dolduracağım bunu. Şöyle. Şimdi oluyor. Şimdi biraz kapatacağım, yine biraz dolduracağım biraz ördükten sonra. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz burayı. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan ve sık iğnemizi yapıyoruz. Biraz yapacağım kısmı. Şu kazadan. Şurayı biraz şurada. Bir tane oldu. Hadi bakalım yeter. Bir bitireceğim inşallah. Yeterse. Tamam, oldu. Burası, birazdan kapatacağım burayı arkadaşlar. Bitti zaten. Bakın tam yetti ipim. Şu kadar bir ip kaldı. O kadar güzel ayarlamışım bunu. Bu şekilde yerleştirin sırtını. Bakın bunu böyle dikeceğiz buraya. Kafayı şuradan şuraya dikeceğiz. Tamam. Şimdi kahverengi ipimi alacağım. Evet, kahverengi ipimi aldım şimdi. Bir tane zincir yapıyorum. Bir tane ilmek yapıyorum. Bakın. Sabitliyorum. Şu kısımdan. Bakın üst kısımdan. Şuradan. Bebeğimizin diyorum, tospağının kafasının yanından örmeye başlıyorum. Evet, bir ilmek sabitledim buraya. Bakın başını doluyorum. Hemen aynı yanındaki ilmekten giriyorum. Gireceğim inşallah. Girdim. Aldım ve trabzan yapıyorum. Üçünü bir örüyorum. Başını doluyorum. Şu ipi içinden götürüyorum. O yüzden tuttum. Bunda bir işim yok. Yanındakine giriyorum. Buralara iğneyle yaptığım için biraz şey olmuş. İlmekler oluşmamış. O yüzden zor giriyor. Girdim. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde şu sık iğnelerin içine trabzan yapacağız arkadaşlar. Bir sıra. Ve burası bitecek. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Burada biraz zorlanabilirsiniz ama şunu söyleyeyim. 5 tek trabzan yapacaksınız. Bir tane arttırma trabzanı yapacaksınız. 5 tek bir çift örüyoruz. Bakın. Şöyle kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. Şimdiki trabzanımın, şimdiki sık iğnemin içine 2 tane trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikinciyi de yapıyorum. Germesin diye yapıyorum bu artırmayı da. Küçükte yapmamıştım artırma. Çünkü küçük zaten
Gerecek bir şey yoktu. Minicik bir şeydi. Bu biraz geniş bir yuvarlak olduğu için biraz gerebilir burası. 5 tane örün. Bir tane arttırın. Eğer sizinki şey yapmıyorsa, kasmıyorsa, sıkmıyorsa, böyle büzülmüyorsa arttırma yapmanıza da gerek yok. Ve çok sıkıyorsa, çok böyle kasıyorsa 3 taneyi bir arttırma yapın. Kaç olmuş? 2, 4, 5 olmuş. Şimdikini arttırma yapacağım. Tamamen sizin örgünüzle alakalı bu durum. Eğer sık bir örgünüz varsa arttırmalarınızı 3 ör 1 arttır şeklinde yapın. Eğer yoksa, yani gevşek ören bir insansanız, örgüleriniz rahatsa bunları yapmanıza da gerek yok. Zaten bol bol ördüğünüz zaman, bakın benim çok kasmıyor ama sırf video çektiğim için yapıyorum normalde. Ben çok rahat ören bir insanım. O yüzden genelde bu tür şeylerde artırma yapmam. Hafif bol tuttuğunuz zaman şu ilmeğinizi bakın. Bunlara hiç gerek kalmıyor. Kaç olmuş? 2, 4, 5 olmuş. Şimdi arttıracağım. Hangi ilmeği derseniz şu ilmeği bakın. Şurada biraz bol tutarsanız hiçbir şekilde kasmaz zaten. Arttırmadım ama yine bir tane yapayım buraya. Evet, sona geldim. Bakın burada şuradan bir ilmeğin içine girip ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın üste geldim şeyin kafanın arka kısmına. Bir zincir çektim ve bitiriyorum. Bunu da şöyle şuradan içeriye çekiyorum. Evet, o kısımda tamam. Şöyle önce ayakları yapayım, sonra en son kafayı sabitleyelim. Şimdi ayaklara geçelim. Bakın şöyle göstereyim ayakları. Ayakların hizasını söylüyorum. İçlerini doldurup dikeceğiz bu arada. Şöyle. Şu kafanın çizgileri var ya arkadaşlar, şu kısım, boyun kısmı. Bunun bir tık 2 ilmek içine gelecek. Şu şekilde uçları. Şöyle. Gelecek. Şu arada 2 ilmek kalacak. Bakın şurada 2 ilmek kalacak. Bu şekilde dikeceksiniz. Eğer şöyle ayrık dikerseniz, şöyle yanlara dikeyim diyorsanız, öyle dikerseniz tosbihinin öne doğru düşer. Şöyle 2 ilmek kalacak şekilde, tutacak şekilde dikin. Şimdi ben önleri dikeyim. Bir tanesini dikeyim, bir tanesini dikerken göstereceğim. Arkalar da aynı şekilde. Bunlar da böyle, onların tam bitme hizasından başlayacak. Arada 2 ilmek kalacak şekilde bunları da dikeceksiniz. Şimdi hepsini göstereceğim. Başlayalım. Evet, şimdi ilk ayağımın içini doldurdum. Bakın şu şekilde ip yanda şu an. Bu şekilde ayağımın şöyle birkaç yerinden önce ayağımın üst kısmını kapatıyorum. Şöyle 3-4 ilmek atlaya atlaya, 2-3 ilmek atlaya atlaya birleştiriyorsunuz. Evet, şu başa geldim. Şimdi bakın buradayım. Baştayım şu an. Şu şekilde arkadaşlar, bakın 2, 4, 5, 6. sıraya koydum. 6. sıraya bakın. Kafa kısmından da 2 sıra içerideyim şu an, boyun kısmında. Buradan giriyorum dikmeye. Önce bir sabitledim buraya, bakın. Sabitledim şu an bunu buraya. Şöyle 6. sıranın üstüne
Bunu dikelim. Böyle şu an sabitliyorum arkadaşlar. Birazdan bir kat daha dikeceğim burayı. Nereden dolandı o? Aşağı. Şimdi şu şekilde bakın. Şu kısımdayım şu an. Buradan da şöyle bir sıra dikeceğim burayı. Hemen şöyle şuradan giriyorum. Bakın ikinci sıraya geçtim. Yine ikinci sıradan alıyorum. Arada birer ilmek atlayarak dikiyorum arkadaşlar. Zaten iki ip de yeşil olduğu için çok da belli olmaz. İsterseniz siz bütün ilmekleri tek tek dikebilirsiniz. Ama yeterince sabitleniyor zaten. Çektiğiniz zaman zaten oturacak buraya. Pinazı biraz bozulmuş. Katları açılmış, yani bozulmuşlar. Bu şekilde düğümlüyoruz arkadaşlar. Bunları sonra içine çekeceğiz. Biraz kısaltayım. Hatta bunu çekeyim, göstereyim ben size şöyle içine. Alttan bir yerden giriyorum, hemen yandan çıkıp çekiyorum. Kalanını da, çıkan kısmı da şöyle kesiyoruz. Niye kesmedim? Kestim. Bakın şöyle, şu şekilde belli oluyor ayağı altından. Şimdi diğerlerini dikeceğiz. Hemen yan tarafı da dikelim. Evet, ayaklar tamam. Şimdi boynunu dikeceğiz ve bitecek. Bir de ağız ve kaşları kaldı. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Şöyle koyayım, bakın. Şöyle yapacağız şimdi bunu.
Evet, yeşil ipimi aldım. Şimdi şuradan şöyle yeşil ipimi giriyorum. Buraya düğümlüyorum yeşil ipimi. Keseyim. Sonra ikinciyi de aldım, bakın. Çekiyorum. Çekiyorum. Şu üstte orta kısma bakın. Geldim, tam hizaladım ve buradan yine ikişer ilmeğin içinden geçip yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 ilmek aldım, bakın. Şimdi tepeden yine 2 ilmek alacağım. Şimdi kafadan alacağım. Son bir tane sırtına yapacağım ve bakın oldu. İsterseniz bir tık daha kafayı yatırabilirsiniz. Daha şöyle bir görüntü istiyorsanız. Ben şimdi sabitliyorum. Çekiyorum sıkıca, yine aynı yerden gireceğim. Gövde sırtından. Şimdi bakın yan tarafını sabitleyeceğim şimdi. Bakın oradan yeşilden girdim aşağı doğru. Aldım bir ilmek. Gövdenin yan tarafından bakın yine atladım, 2 ilmek aldım. Kafadan alacağım. Bir gövdeden bir kafadan sabitleyerek iniyoruz burayı. Bak, şu iyice dışarıdan değil de bir tık içeriden alıyorum kafanın boynunun kısmından, boyun kısmının. Arada bir de çekiştirirseniz belli olmaz. İplerini sıkı yapın biraz. Böyle yaptım. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Şuradan direkt iğnemi sokuyorum şu yeşilin içinden, şöyle şu uçtan çıkıyorum, bakın yine diğer taraftan. Fazla çekmeyin, buraya içine gider. Birinciyi yapıyorum şuradan, bakın. İlkini buradan alıyorum yine. Yine bir boyundan bir kafadan geçeceğim. Bakın oldu. Şimdi biraz çekerseniz o iplerin görüntüsü de gider. Şöyle bunu buraya çektim. Bunu yine aşağı indireceğim arkadaşlar. Bakın bu aradan soktum. Şöyle şuradan gireyim. Dur, giremedim, girdim. Şu aradan çıktım, bakın. Buradan şöyle gireceğim. Kahverenginin içinden. En alttan bir yerden çıkacağım. Düğümünü buraya yapacağım. Orada belki hoş görüntü olmaz. Buradan da gireceğim şöyle. Tam ortaya doğru yapacağım ki görünmesin. Bu yine görünüyor burası. Şöyle çekiştirdim, tamam. Şuraya düğümleyip yok edeceğim bunu da. Kaç defa düğümleyin. Düğümü nasıl yapıyorum? Bakın böyle içinden geçiyorum. Çektim, kalan kısmın içinden iğnemi geçirdim. Eğer çift geçirirseniz daha sıkı bir düğüm olur. Ben genelde tek yapıyorum. 3-4 defa tekrarladığım için. Şuradan
Şuradan girelim. Bunu da alalım içine ve ağzında kaşında yapalım bitsin. Evet, hemen iğnenize siyah ip takın. Bakın böyle tatlış bir şey oldu. Duruyor kendi başına. Ayaklarını, dediğim gibi, ayaklarını düzgün ayarlarsanız asla düşmez. Ayaklarını böyle ayrık yaparsanız eğer öne doğru ya da arkaya doğru devrilir kaplumbağanız. Tospik de diyebiliriz. Kaplumbağa da diyebiliriz artık. Hangisi dersiniz. Şimdi şuradan gireceğim. Gözün altından bakın çıktım. İğnemi görüyorsunuz değil mi? Çıktık. Ay çok girdim oradan. Dursun o. Şimdi şu diğer gözün şu alt kısmından tekrar gireceğim. Şuradan çıkıyorum bakın. Dur, bunu olmayacağım şöyle. Evet. Biraz hafif bırakacağız. Şimdi buradan giriyorum. Tekrar aynı az önceki yerimden. Girdim. En baştan çıkıyorum. İlk girdiğim yerden. Ah kolum. Ah kolum. Şimdi şöyle ağzını biraz ayarlayalım. Tamam. Bakın ağzı tamam. Bunu burada düğümlüyorum. Çok sıkmayın bunu. Çok mu sıktım? İşte ağız şekli bozulur eğer çok sıkarsanız. Ağzı düzelte düzelte düğümleyin. Şimdi şöyle yapacağız. Hemen söylüyorum. Şu kalan ip var ya, bunu alta doğru yok edeceğim. Diğeriyle de kaşlarını yapacağım kalan iple. Aynı yerden, bakın aynı yerden çıktım. O siyahın tek ipini takıyorum şöyle. Takacağım inşallah. Taktım. Bunu alıyorum, götürüyorum. Bu buradan çıksın. Bunu keseceğiz. Şimdi ben diğer ipime, kalan iğne takılı olan ipime buradan giriyorum yine. Aynı yerden. İp yok ediyoruz şu an arkadaşlar. Aynı yerden girdiğiniz zaman ip yok olacak. Eğer farklı yerden girerseniz orada siyahlık kalır. Şöyle şuradan bir çıkayım. Bakın o gitti. Tamam. Şimdi kaşlarını yapacağım. Şu kısımlara şöyle yapayım. Buradan yine aynıya geldiğim yerden giriyorum. Şuraya bakın. 2, 3 sıra alta inmişim. 3 sıra alta inin. Hemen şu çaprazdan çıkın geri. Diğer gözün bakın hizasından yine çıktım. Şöyle tutayım. Bakın şuradan çıkmıştım gözün hizasından. Ve üst sıraya 2, 4 sıra yukarıya. Çaprazına 3 sıra aşağı çapraza girdim. Evet, bu daha hoş durdu. Şimdi yine 2, 3 sıra aşağı çaprazına gireceğim. Şu kısma yani. Bakayım kaç. Gözün bittiği kısmı arkadaşlar. Evet, bakın böyle daha güzel oldu. Şimdi dikince daha hoş duracak, yerleştirince. Şimdi bu ipi buradan gireceğim. Ta aşağıya götüreceğim. Aşağıda düğümleyeceğim arkadaşlar. Şöyle iğne durun. Evet, şöyle ortadan çıkacağım. Evet, geldim. Geldim ortaya. Evet, buradan düğümlüyorum. Burada bir tane bir siyahlık olsa da olur yani. Bu da ben olsun. Benli tosbağa. Şöyle içinden geçiriyorsunuz ve düğümlüyorsunuz. Kestim bunu. Hemen bunu da buradan çekiştireceğim içine. Bunu da keselim. Şuradaki siyah ipi de kesiyoruz. Bunları yerleştikçe gider. Bakın şöyle bitti. Bitmiş hali. Şu ipleri bir itikleyeyim, parçaları. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah işinize yaramıştır. Takılmamışsınızdır. Biraz atlaya atlaya geçtim ama
Video çok uzun oluyor o şekilde. Zaten düz sıralar söylediğim zaman yapabilirsiniz. Eğer yavru tospide yaptıysanız zaten aşamaları da biliyorsunuz. Yapmadıysanız da takılmazsınız zaten. Söylüyoruz. Yani söylüyorum hepsini. Bunların dışında eğer videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız, önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Nerede takıldınız ya da bana önereceğiniz şeyler olursa yazabilirsiniz. Kanalım yeni, biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Önerilerinizi açığım. Bunların dışında abone olursanız teşekkür ederim. Eğer sipariş vermek isterseniz Instagram adresime ulaşarak sipariş de verebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. İpleri de söyledim video başında. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum gördüğünüz için, izlediğiniz için. Umarım yararlı olmuştur.